Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşan bir hadis-i şerif var. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak diyor. Bununla alakalı alimler hayvanların bile o mahşer gününde yaratılacağını, gerçekten bu hakkın tecelli edeceğini, hakkını alacağını, tabi mahiyetini bilemiyoruz, nasıl alacak. Daha sonra hayvanların tabi ahiret hayatı olmadığı için onlar tamamen belki de artık yok olacaklar. Mahiyetini bilmiyoruz ama bu helalliğin gerçekleşeceğini ifade eden alimler var. Tabi bunun bir mecaz olduğunu ifade eden alimler de var. Hani hayvanlar arasında bir hak hukuk meselesi olmaz. Onlar zaten şuurlu varlıklar değil diyenler de var. Buradan hareketle bir alacak gerek Müslüman olsun gerek gayrimüslim olsun, kul hakkı terettüp etmişse elbette bu hak sahibine verilecektir. Onun için hatta Müslümandan bir hak meselesi olsa Müslümanlar arasında bunun çözümü kolaydır. Gayrimüslimle Müslüman arasındaki bir hak meselesinde biraz daha mesele çetrefilli hale gelmektedir. Çünkü o adam zaten ahirette cehenneme imanla gitmezse, şayet mümin olmazsa cehenneme gidecek. Çünkü inanmamış, son dini kabul etmemiş. Bu manada Müslüman gayrimüslimle ilişkilerinde çok hassas davranmalı. Yani bu nasıl gayrimüslimdir, ben bunu dolandırayım. Ben işte yurt dışında çalışıyorum. Buraya borcum var bunların devletine. Bize bu tarz sorular da geliyor Din İşleri Yüksek Kurulu'na. Ben zarara uğratayım. İşte ben oradan bir kredi çekmiştim. Krediyi ödemedim. Benim şu kadar borcum var. Ödemesem olur mu falan gibi. Bakın bunlar hep bizi vebale sokan meselelerdir. Kul hakkı terettüp eder. Bununla alakalı genel olarak verilen hükmün bu olduğunu ifade edeyim. Dolayısıyla gerek ikili ilişkilerde komşumuz var mesela. Ben gayrimüslim diye komşuma rahatsızlık mı vereceğim? Bilakis daha hassas davranacağım. Hem ben İslam'ı tebliğ etme noktasında bir sorumluluğum var. Çünkü tebliğ sözde olmaz. Asıl tebliğ fiille olur. Siz bir insana istediğiniz kadar anlatın, tesir etmez. Ama bir davranışınız onu hidayete ulaştırabilir. Bu anlamda da bizim Müslümanlar olarak sorumluluğumuz vardır. Gayrimüslimle komşuysam onunla ilişkilerin daha iyi olmalı. Akrabalık ilişkin varsa hele olabilir. Müslüman olmuştur bir gayrimüslim. Babası, anası gayrimüslim olarak kalmıştır. Evlatları Müslümandır. Orada ilişki daha hassas olmalı. Anasını babasını Müslüman yapmak için onlara daha fazla ihtimam göstermeli. Nasıl onlar gayrimüslim deyip onları terk etmek yolu tercih edilmemeli gibi. Dolayısıyla buradaki meselede çok üzerinde incelikle durulması gereken bir mesele. Hele hele kul hakkı terettüp edecek bir davranış içerisine girilmemesi gereken bir husus.